Merhaba Kova burcu. Bu videoya bir şekilde denk geldiysen şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hayatında şu an ben bu noktaya nasıl geldim dediğim bir alan var. Belki işte, belki parada, belki kariyerle ilgili aldığın kararlar seni buraya getirdi. Ama şu an hissettiğin şey net. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama nasıl? Bu açılım tamamen zamansız. Yani ne zaman izliyorsan kartlar seni o anki enerjiye yönlendiriyor. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu video genel geçer bir açılım değil. Burada netleşmeyen konular, ertelenen kararlar, içten içe rahatsız eden süreçler konuşulacak. Kova burcu genelde güçlü görünür ve mantıklıdır, kontrolü sever. Ama kartlar çoğu zaman şunu gösterir. Kontrol etmeye çalıştıkça içten içe yorulan bir taraf da vardır. Ve bu video tam o tarafla ilgili. Şimdi kartları açarken senden tek bir şey istiyorum sevgili Kova. Aklında özellikle iş, para ya da kariyerle ilgili seni meşgul eden konuyu tut. Bir karar mı? Bir bekleyiş mi? Bir olur olmaz hali mi? Kartlar bu konunun etrafında konuşacak. Her şey net, filtresiz ve olduğu gibi. Hazırsan başlayalım. Ve bu açılım Kova burcu için şimdiye kadar görmezden gelinen şeyleri görünür kılacak. Hadi birlikte kartlarımızı açalım sevgili Kova burcu. Bakalım hangi kartlar senin için gelecek? Kova ve yükselen kovaysan bu kartlar senin için açılıyor. Hadi bakalım, ilk kart kendini attı bile. Çifte geliyor sevgili kovalar kartlarınız. Sizlerin de şöyle kartlarınızı görmenizi istiyorum. Evet, hemen destek kartlarımızı da açalım sevgili kovalar. Kova ve yükselen Kova burcu. Bakalım kartlar sana hangi mesajları getiriyor? Evet. Evet sevgili Kova burçları. Şimdi kartlarınıza baktığım zaman, şöyle masamıza baktığımız zaman genel olarak burada bir başlangıç açılımı olduğunu söyleyemem. Bu uzun süredir ertelenmiş bir kararın, gecikmiş bir yüzleşmenin sonunda netleşecek bir sürecin açılımı gibi duruyor. İlk kartımız Kupa Prensi. Bu kart para ve iş tarafında kovanın aslında hala umudunu tamamen kaybetmediğini gösteriyor. Bir teklif, bir konuşma, bir mesaj. Ama bu teklif büyük laflarla gelmemiş olabilir. Belki basit bir konuşma, belki bir bakalım denilen bir ihtimal. Ama burada önemli olan şu. Bu kart kovanın hala kalbinin oyunun içinde olduğunu söylüyor. Yani bir şeylerden vazgeçmiş gibi görünsen bile içten içe hala bekliyorsun sevgili Kova. Hemen yanında gelen kartın Değnek Şövalyesi. Bu çok net bir enerji aslında. Sabırsızlık. Kova burcu, burada şunu yaşamış olabilirsin. Bir anda heveslenip hızlı kararlar verip sonra aynı hızla hayal kırıklığı yaşamak, iş değiştirmek ya da iş değiştirmeyi istemek, bir projeye atılmak, risk almak ama arkasının bir türlü gelmemesi. Bu kart sana şunu söylüyor. Enerjin var sevgili Kova ama yönün netleşmeden atılan adımlar seni yormuşlar. Kupa altılısı sana geçmişi getiriyor. Burada çok net bir şey var. Geçmişte seni maddi olarak ya da kariyer olarak güvende hissettiren bir dönem olmuş sevgili Kova burcu. Belki bir iş, belki bir kişi, belki de bir sistem. Ve şu an farkında olmadan
o dönemi referans alıyorsun. Eskiden böyleydi cümlesi bu kartın sesi. Ama işte tam burada bir kırılma başlıyor sevgili Kova. Çünkü sonraki kartın deli kartıyla geliyor. Namı diğer Joker. Bu kart sana der ki artık eski güven tanımlanmaya çalışmıyor. Kova burcu için yeni bir yol var ama bu yol tanıdık değil. Cesaret istiyor, kontrolü biraz bırakmanı istiyor. Bu kart sıfırdan başlamak demek değil. Bu kart aynı şekilde devam edersen aynı sonucu alırsın demek. Hemen ardından denge kartımız geliyor sevgili Kova. Burada kritik bir durum var. Bu kart paranın ve işin tamamen uçlara gitmiş olabileceğini gösteriyor. Ya fazla fedakarlık yapmışsın ya da kendini geri çekmişsin. Denge sana der ki ne her şey sırtlan ne de tamamen bırak. Doğru zamanlama, doğru doz, doğru hamle. Bir sonraki kartın değnek altılısı. Aslında burada sahne değişiyor sevgili Kova. Bu daha çok bir başarı kartıdır. Görünür olma kartıdır. Ama gizli bir başarıdır. Herkesin alkışladığı değil, senin içinin rahatladığı bir başarı. Bu bir terfi, bir kabul, bir tamam, bu oldu hissi. Bu kart genelde beklenen haberlerin gelmesiyle ortaya çıkar. O yüzden maddi konularla alakalı, evet, maddi ya da iş konularıyla alakalı güzel bir haberin gelişi yolda sevgili Kova. Ve hemen ardından yine kılıç üçlüsü açılmış. Burası çok gerçekçi bir kısım. Burayı dikkatle dinlemeni istiyorum. Başarıya giden yolda bir kırılma var sevgili Kova. Bir reddedilme, hayal kırıklığı. Buna da güvenmiştim hissi. Ama bak, bu kart sana şunu söylüyor. Can yakan şey seni yanlış yerde tutan şeymiş. Tılsım altılısı maddi dengeyi anlatıyor. Burada çok net bir mesaj var. Para alıp verme dengesi değişiyor. Ya sen birine fazla vermişsin ya da bir yerden hak ettiğini alamamışsın. Bu kart gecikmiş bir ödemenin, bir karşılığın ya da maddi bir rahatlamanın habercisidir. Ve sonunda Azize kartı geliyor sevgili Kova burcu. Cevap dışarıda değil, bir iş görüşmesinde, bir teklifte, bir fırsatta hissettiğin ilk iç sesin var ya, kalbine ilk doğan, aklına ilk gelen. O ses senin için çok önemli olacak. Mantık değil, sezgi bu sefer doğruyu gösterecek sana sevgili Kova burcu. Kelebek kartımız, zindan kartımız ve kale kartımız geldi diğer destemizden. Bu üç kartın gelmesi Kova'nın uzun süredir kendi yarattığı bir sınırın içinde kaldığını gösterir. Güvende kalmak için kendini kapatmışsın ama artık bu duvarlar dar geliyor. Kelebek hayatına gelecek olan dönüşümü anlatıyor. Zindansa eski korkularını. Kale kartı ise ben artık kendimi korumayı biliyorum demek sevgili Kova burcu. Genel olarak bu açılım sana şunu söylüyor. Para ve kariyer alanında aynı sen olmayacaksın. Ama bu değişim bir anda değil, bir fark edişle, bir netleşmeyle ve ardından gelen doğru hamleyle olacak sevgili Kova. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen şunu bil. Bu süreç sen hazır olduğun anda hızlanıyor. Ve evet, beklediğin para, beklediğin netlik, beklediğin haber hepsi aynı kapının arkasında. Ek olarak sizlere melek destesinden de kartlar açmak istiyorum. Çünkü çok güzel kartlar geldi aslında. En azından yakın süreçte hayatına maddi iş ya da kariyerle alakalı dönüşüm ve yenilenmenin müthiş bir şekilde sana geleceğini söyleyebilirim. Keza evet buradaki kılıç üçlüsüne gerçekten çok dikkat etmen gerekiyor.
Evet, bu yolun zor olduğunu anlattığı gibi aynı zamanda seni bu yükselişte aşağı çekmek isteyen insanların varlığından da haberdar ediyor aslında seni. O yüzden bir şeyler oluşmaya başladığında lütfen bunu herkese anlatma. Önce bir şeyleri kendi işin içinde yaşa. Bir şeyler olsun, hatta oluşmaya başlasın değil, tam olsun. Ondan sonra başkaları duysun. O yüzden diyorum buradaki yükseliş başkalarının alkışlarıyla gelmeyecek. Bu sessiz ama güçlü bir süreç olacak inşallah sevgili Kova. Hadi bakalım melekler bu süreçte neyi bilmeni istiyorlar ve sana hangi mesajları gönderecekler? Kök çakra aldınız sevgili Kova burçları. Hadi bakalım. Sevgili Kova, şunu fark ediyorum. Bu açılımda sadece tarot konuşmuyor. Melek destesinden gelen kartlar da var ve bu işin tonunu aslında biraz değiştiriyor. Çünkü burada mesele sadece ne olacak değil. Madem böyle oldu, ben bunu içimde nereye koyacağım durumu da var. İlk enerjin bağışlamaya istekli ol diyor. Bu kart sana der ki sen kendi içinde bir şeyi affetmiş gibi yapmış olabilirsin ama içten içe hala orada duruyor. Bu bir kişi olabilir, bir olay olabilir ya da kendinle ilgili bir karar. Ben başka türlü yapabilirdim dediğim bir anda olabilir. Ve henüz bağışlamak zorunda değilsin ama artık istek başlıyor ve bu çok önemli bir eşik. Sonra gelen kartın bütünlük. Bu kart sana der ki sen uzun süredir parçalı hissediyorsun. Bir yanın ilerlemek istiyor, bir yanın hala eski yerde duruyor. İş, para, kariyer dışarıdan bakınca mantıklı, güçlü, kararlı görünüyorsun. Ama içeride ben gerçekten tamam mıyım sorusu dönüp duruyor. Bütünlük kartı bu açılımın ana temasını veriyor. Dağılmış parçalar bir araya geliyor. Ama bu bir anda değil sevgili Kova. Yavaş yavaş ve fark ederek. Ve son kartın kök çakra. Ee, Bu bana net olarak bir şey hissettiriyor aslında. Bu açılım sadece mantıkla çözülecek bir süreç değil. Kalbini kapattığın bir konu var. Buradan bir şey hissetmemeliyim dediğim bir yer. Ama kartlar diyor ki asıl tıkanan yer, orası. Kalp alanın açıldıkça kartların netleşiyor sevgili Kova. İş, para, yol, her şey daha berrak hale geliyor. O yüzden bu açılımda sadece kartlara bakmayacağız. Senin neyi tutup neyi bıraktığını da göreceğiz sevgili Kova. Ve bence bunu düşünerek açılım sonrasında sen açığa çıkaracaksın. Ve aynı zamanda düşüncelerin çok önemli ve ağzından çıkan sözler çok önemli. Evini, para durumunu, kariyerini tanımlarken lütfen senden tek istediğim olumlu cümleleri kullan ya da olumlu düşünceleri kullan. Çünkü senin bu dönemde ağzından çıkan her söz, zihninden geçirdiğin her düşünce gerçek oluyor sevgili Kova. Evet, bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, daha çok Kova burcuna dokunabilmemiz için videomuzu hype'lamayı ihmal etmeyin. Hoşça kal, sevgiyle kal.